Pehlivan! Pehlivan! İlk çağlardan bu yana insanlığın en büyük arzularından biri kendini ifade edebilmek ve varoluşunu kanıtlayabilmekti. Doğada var olabilmenin kaygısını insan ancak kas gücüne dayanan güçlü bir fiziksel eylemle yenebilirdi. Güç ona doğada mutlak başarıyı ve hayatta kalma kabiliyetini getirecekti. İşte güreş tam bu noktada insanın hayatta kalma gücü ve varoluşunu koruyabilme aracı olarak ortaya çıktı. Temelleri insanın içgüdülerine dayanan güreşin geçmişi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bulunan kanıtlara göre güreşin tarihi M.Ö. 2650 yılına kadar uzanmakta. Nil Nehri'nin orta kıyı bölgesinde bulunan Beni Hasan kalıntılarındaki kabirlerin üzerinde 400 çift güreşçinin resmedildiği kabartmalar bu dönemde güreşin var olduğunun en büyük kanıtlarından biri. Güreş, zamanla toplumlar için sadece bir mücadele ürünü olmakla kalmayıp bir spor dalı halini almıştı. Antik Yunan'da olimpiyat oyunları içerisinde beden gücünü öne çıkaran güreş ayrı bir dal olarak yer alıyordu. Eski Yunan'da pentatlon adı verilen, içerisinde koşu, uzun atlama, cirit atma, disk atma ve güreşin de bulunduğu atletizm yarışmaları vardı. Güreş ise bu yarışmaların belirleyici sporuydu. Yarışmalarda en son güreş yapılarak bunun sonucuna göre birinci belirlenirdi. Köklerini insanın içgüdülerinden alan bu mücadele, kendini farklı stillerde göstermeye başlamıştı. Yağlı güreşin ortaya çıkmasının sebebi ise zaman içinde tek başına Türklere kolay gelmesi ve onu zorlaştırmak için yeni yollar aramalarıydı. Vücuda sürdüğümüz zeytinyağı, yağlar sporcunun tutma yerinin olmadığından, elinin kaydığından dolayı daha çok efor sarf etmelerini, daha çok güç gerektiren bir spor haline dönmesini sağlıyor. Böylece taktiksel becerinin, cesaretin, dayanıklılığın, kas gücünün, hatta ahlak ve terbiyenin bir araya geldiği inanılmaz bir mücadele olan yağlı güreş ortaya çıktı. 2022 yılından itibaren Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından faaliyetleri yürütülen yağlı güreş, yıllarca baharın gelişi, mevsimin değişmesi, doğanın tekrar canlanarak bereket getirmesinin kutlandığı ve kültürümüzde hala canlılığını koruyan bir gelenek olan Hıdrellez Bayramı'nın, büyük panayırların, festivallerin ve şenliklerin vazgeçilmez etkinliği olmuştur. Zamanla bu etkinlikler ülkemizin birçok köşesinde bir bayram havasında kutlanan turnuvalara dönüşmüştür. Yağlı güreşin tarihinin Sarı Saltuk zamanına dayandığını söylerler. Türkiye'de yağlı güreşin ilk yapıldığı er meydanlarından bir tanesi Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı, diğeri de Antalya Elmalı. Yağlı güreşler burada doğuyor. Bu turnuvaların içinden en fazla öne çıkanlarsa Antalya'da yapılan Kumluca ve Elmalı yağlı güreşleri, Balıkesir'de yapılan Kurtdereli yağlı güreşleri, ayrıca adını yurt dışına dahi duyurmuş olan ve bir efsane olarak anılan Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri. Yağlı güreşin olmazsa olmaz kriterleri vardır yağlı güreşimizde. Bir, kırmızı dipli mum eskiden. Hala günümüzde Edirne'de dağıtılır. 2, güreş ağımız. 3, kısmet. 4, davul zurna, cazgır, peşrev gibi yağlı güreşimizin kriterleri var. İçerisinde bulundurduğu. Bu kriterler yağlı güreşin olmazsa olmaz parçaları ve gelenek haline gelmesindeki en önemli etken. Yağlı güreşi anlayabilmek için bunları bilmek ve onları anlamak bu yüzden çok önemli. Bu parçaları oluşturan önemli aktörlerden birisi de yağlı güreş festivallerinin vazgeçilmezi Kırkpınar ağaları. Eskiden Kırkpınar'da, saray içinde ağalar köylere, diğer kasabalara güreşten 3 ay, 4 ay önce ulak dediğimiz kişilerle kırmızı dipli mum yollar. Orada yolladığı kişiler o yörenin, kasabanın üst düzey yöneticilerine yollarlar. Yani güreşlerin başlayacağını Mart ayı gibi yollarlar. Güreşlerin olacağını
başlayacağını temsil eder. Ayrıca oraya giden ulaklar da anonslar yaparlar. Bugün sahada gördüğünüz cazgırlar gibi şu tarihte güreşimiz var. Kırmızı düplü mum da geleneksel bir şeydir. Hala Edirne'de sembolik de olsa yapılır, gösterilir yani. Er Meydanı'nda o yılın, mesela şu anda 2023 yılındayız. Burada seçilen 2024 yılına kadar, bir sonraki güreş sezonuna kadar buranın güreş ağası oluyor. Bir sonraki güreşe kadar sahada yapılacak etkinlikler, yardım edilecek organizasyondaki maddi, manevi her türlü anlamda ağalık çok önemli. Ağamız her zaman yardım eder. Güreşlere katılımı sağlamak için protokol, resmi bu kurumlara gidip buralara davet etme etkisi vardır. Günümüzde ağalık hala devam etse de çok büyük organizasyonları olduğu için artık bu görevlerin bir kısmını yerel yönetimler ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu paylaşarak yapıyor. Ağalık görevi de her sene açık artırma usulüyle belirleniyor. Ağalık seçimlerinde güreşlerin herhangi bir esnasında ağalık için başvuru müracaatları alınır. O müracaatlar dahilinde her isteyen, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ya da yabancı fark etmez, herkes ağalık için ihaleye katılabilir, başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunduktan sonra ağalık açık ihalesi yapılır. Meydanın belli bir yerinde, protokolün önünde ağalar oturur. Hoş bir sohbet içinde ağalık artırımı yapılır. O ağalık artırımında en yüksek meblağı veren o yılın güreş ağası seçilir ve o yılki güreşlere yapılan destekler, davetler, işte buradaki gelen misafirlere yiyecek, içecek ikramlar olsun, ağalık ve belediye tarafından yapılır. Ağalık unsurumuz olmazsa olmazımızdır yağlı güreşin. Şimdi bilindiği üzere Tahya Kırkpınar güreşlerimiz 7 asırdır devam etmektedir. Bu sene 662.sini düzenlendik. Kırkpınar ağası Seyfettin Selim'di. Ağaların ağası olarak geçmektedir. Seyfettin Selim bu sene Kırkpınar 22 milyon TL'ye ağalık unvanını aldı. Ve bir sene boyunca Kırkpınar ve Türkiye'nin Kırkpınar ağası olarak geçmektedir. Kırkpınar'da tüm misafirlerini, ondan sonra tüm organizasyondaki eksikleri, nakdi yardımları ve sporculara desteği olarak sürdürmektedir. Ağalık kültürünün artık bir sponsorluk sistemi gibi devam ettiği söylenebilir. Ama hala manevi değerini de koruyan bu gelenekte, tıpkı başpehlivanlara verilen altın kemer gibi 3 yıl üst üste Kırkpınar ağalığı yapan kişiye de altın kemer takılır. Ayrıca ağalar Edirne'ye de kalıcı bir eser bırakırlarsa saray içine heykelleri dikilerek onurlandırılır. Yağlı güreş, çevikliğin, gücün ve vücut ağırlığının öne çıktığı bir spor. Ancak bu özelliklere sahip olmak er meydanına çıkmak için tabii ki de yeterli değil. Öncelikle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu lisansına sahip olunması gerekiyor. En az 3 senelik, 5 senelik spor hayatı olan sporcular katılabiliyor. Yoksa herkes katılamıyor. Zaten antrenörleri de müsaade etmiyor. Bir insanın yağlı güreş yapabilmesi için 3 temel şart vardır. Bir tanesi sünnetli olması gerekir. İkincisi gusül abdestinin olması gerekir. Üçüncüsü 2 rekat şükür namazı kılarak er meydanına, sahaya çıkması gerekir. Birçok spor dalında olduğu gibi yağlı güreşte de özellikle çocuk yaşlarda başlandığı zaman sporcunun vücut tipi daha kolay şekillenir. Küçük yaşta alınan eğitimler sayesinde güreşçiler daha sağlam temellerle yetişmiş olur. Rakiplerin kura ile eşleştirildiği bu sporda çok farklı yaşlardan güreşçinin yarışabildiği sikletler, yağlı güreşteki ismiyle boylar mevcuttur. Sporcuların yaşlarına göre, doğumlarına göre ve kilolarına göre boylama yapılıyor. Her bir kategorinin kendi kilosu olması ve yaş aralığı olması gerekiyor. Bunlar göz önünde bulunduraraktan boy ayırtmalarını yapıyoruz. Kırkpınar'da minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, toz koparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, baş altı ve baş olmak üzere kategorilerimiz var. Bu kategorilere katılmak isteyen sporcular o yaş gruplarına, oradaki kilolarına göre bu kategorilerde yarışabiliyorlar. 11 yaş ve üstü minik 1'den itibaren güreşebiliyor. Yaşına ve kilosuna göre boy ayrımı yapılıyor. 11 yaşından küçükler güreşemiyor. Kırkpınar güreşlerinde 40 yaş ve üstü müsabakalara katılamıyor. Ama normal Kırkpınar'ın haricindeki piyasa güreşleri dediğimiz diğer festivallerde 45 yaşına kadar güreşebiliyor, müsabaka yapabiliyor sporcular. Şimdi belli bir kural geldi. 400-500 kişi Kırkpınar'da sadece küçük orta küçük boyunda 500 tane insan vardı. Şimdi o sayı 300'e düştü, 350'ye düştü. 150 tane çöp adam gitti yani. Artık daha böyle
Yani çöp adam demeyeyim şimdi, ayıp olur ustalarımıza, abilerimize ama yani bir nevi hedefi olmayan insanlar gitti diyeyim. Çünkü 45 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş, bir hedefi yok ama güreşiyor. Hani kısmet giydim diyor mesela. Hani bunun gereği kalmadı yani bizim için. Ama ustalarımıza da yanlış anlamasınlar. Ellerinden öperim. Abilerim vallahi kusura bakmayın. Güreşçilerin beslenme ve antrenmanlarına önem göstermeleri, karşılaşmalar sırasındaki performansları için oldukça önemli. Sahada rakibi alt edebilmenin yolu elbette öncesinde özveriyle yapılmış bir antrenman sürecinden geçmekte. Biz geleneksel olarak 10 yaşında toplamaya başlıyoruz. Yani 10 yaşında altyapısını, jimnastik, güreşin öğretme şeklinde başlama şeklinde 10 yaşında teslim alıyoruz. Büyüterek devam ediyoruz. Ya bir haftada 6 günümüzü ayırıyoruz gençlere. Sadece bir günü dinlenme olarak geçittiriyoruz. Bunların içinde bir gün koşu, kondisyon yükleme olayını yapıyoruz. En kötü 2 gün, 3 güne çıkarabiliyoruz. Teknik, taktik, nasıl adam yenebiliriz, nasıl adamlardan yenişlerde kurtulabiliriz onları öğretiyoruz. Bir gün faaliyet olarak sportif faaliyet yapıyoruz. İşte basket oynatıyoruz. Arkadaş ortamları gelişsin diye ne bileyim top oynatabiliyoruz. Yüzmeye götürebiliyoruz gençleri. Yani haftanın 6 gününü bu şekilde yayıyoruz. Bir günümüzü kuvvete ayırıyoruz. Kuvvet yüklüyoruz çocuklara kuvvetli dengede kalmaları için. Kısmeti tanıyor tabii ki önce. Duruşları, tutuşları tanıyor. İşte peşref çekmesini öğreniyor. Bu süreci geleneklere, örf ve adetlere bağlı bir şekilde yetiştiriyoruz. Çalışma dönemleri var, hazırlık dönemleri var, müsabaka dönemleri var. O şekilde altyapıyı vererek çalıştırıyoruz. Tabii ki burada bu süreçte sporcuyu beslenme açısından da tabii takip etmemiz gerekiyor. O yani antrenmanın şekline göre, zorluğuna göre, ağırlığına göre o şekilde sporcuyu hem fiziksel hem güç olarak hem teknik olarak bu şekilde müsabakaya hazırlamış oluyoruz. Pehlivanların bu antrenman süreci tarihten bu yana koşulların gelişmesiyle bazı değişikliklere uğradı. Eskiden doğada koşan, kütük kaldıran, baltayla odun kesen pehlivanlar zaman içinde daha çok kas gelişimi üzerine odaklanarak çalışır oldular. Genç pehlivanların daha kas odaklı çalışması da yeni nesil güreşçilerin kas ağırlığı yüksek, heybetli beden yapılarında olmalarını sağladı. Eğer bir insanın, bir güreşçinin fiziğinde pehlivanlık denen bir şey varsa ya da atıyorum mesela adam mesela çok küçük ama her yeri güreş yapıyor. Yani bu adamı hiçbir cüsse elde edemez yani tutamaz. Genelde bu 10 kişide bir kişi ama o diğer 9'u iri, cüsseli, kuvvetli olmak zorunda yani. Bir nebze o sertliği almak zorunda. Boy ve kilo önemli değildir. Yağlı güreş için çok da artık önemi kalmadı. Yağlı güreş artık gerçekten teknik ve zeka işine döndü. Mesela Serdar Yıldırım diye bir baş pehlivanımız var. Çok genç. Mustafa Doğanoskaya var. Çok küçük. Fizik olarak yapısı çok küçük ama hepsi başa çıktı. Şu an başta da çok başarılılar. Gerektiği şekilde güreş yapıyorlar. Yani artık dengelendi desek olur artık. Fizik ve dengelendi gençlerde. Bir atasporu olan yağlı güreş, usta-çırak ilişkisine bağlı bir gelenekten gelir. Fakat pehlivan ustasından sadece güreşmeyi değil, güreşin ahlakını da öğrenip bu öğretiyle ancak başarılı olabilir. Oğlum bulsana gazete Turan. Evet bul bir göreyim mi? İlk başlayanlar tabii ki bizim çırak dediğimiz yani bu minik boyda güreşenler, teşvik boyda güreşenler ustalarından yağlı güreşin kriterlerini öğrenirler. Usta-çırak ilişkisinin en iyi tarafı şudur. Çırak her zaman ustasını dinler, ustasını izler, ustasından gördüğü sadece güreş için değil, ahlak, kültür, din, yani bu özellikleri de ustasını model alarak büyür. Daha çok bizde vakit geçiriyorlar ailelerinden. Bir kış boyunca onlarla beraber hazırlanıyoruz. Tabii onlara gereken bilgileri veriyoruz güreşte şunları yapmasıyla ilgili. Burada da onları görmek istediğimiz için ayrı bir heyecana kapılıyoruz. Tabii onları yapmalarında bizi yendiği zaman daha çok gururlandırıyor. Bu da verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık mı daha mutlu oluyoruz. Antrenörün sana her şeyi diyebilir. Yani yutabilirsin ama sana abin bir bakış atsa bile onu anlarsın. O abi hissiyatı çok önemli. Çünkü terimiz karışıyor. Aynı yemekten kap yemek yiyor. Belki diğer sporlarda böyle bir durum yok. Biz çünkü aynı tabaktan, aynı kaşıktan yemek yiyoruz. Hani iğrenmiyoruz yani birbirimizden. O yüzden bizim için çok farklı o duygu. Bizim burada bizimle ilgilenen Ferit Keskin ustamız var. Ferit abimiz yani Allah yukarıda hani eşi izin verse burada yatacak. Yani gelir başımıza yatar. Hani diyor oğlum neredesin?
Buraya gel. Saatinde burada ol. Yani her şeyimize dikkat ediyor. Bazen ayağımızda çorap yok. Çorabını giy, tişörtünü giy, atletsiz çıkma. İşte şu saatte uyu. Bu ilişkilerimiz çok. Yani bizim annemiz, babamız, abimiz, yeri geliyor hani kardeşimiz oluyor. Bizim her işi yapabiliyor. Çünkü bizim zamanımızdan onlar da geçtiği için psikolojik olarak bizle aynı dengede kurabiliyorlar. Hani yanlışlarımızı örtmeye çalışıyorlar. Doğru yola gelmemizi sağlıyorlar. Bizim ustamız çünkü. Hani bizim o bize bu sanatı öğreten adamdır yani. Usta. Bizler de tabii ki bu yağlı güreşe başladığımızda hayalimiz baş pehlivan olmaktı, başa çıkmaktı. Ama kulübümüzde Askispor'da bize antrenörlük görevi teklif edildi. Biz de kabul ettik. Sporcularımızın yapmış olduğu başarı, derece bizleri çok mutlu etti. Bizler onlara bir şeyler verdikçe, biz de onların karşılığını gördükçe bizler çok mutlu oluyoruz. Temelinde Türkler için bir savaşa hazırlık idmanı olan güreşin tabii ki bir savaş zırhı da olacaktı. Bu zırhın ismi ise kıspet. Kıspet, her güreşçinin kendi ölçülerine uygun ve üzerinde genellikle kendi isimlerinin işlendiği manda, dana, malak, keçi, sığır gibi hayvanların derisinden yapılan bir alt giysidir. Belden diz altına kadar uzanan dar paçalı bu kıyafet, güreşçinin rakibini tutabileceği ve kavrayabileceği tek materyal. Kıspet, kasnak, paça, şiraze, hazne, arka, oyluk, ayna gibi bölümlerden oluşur. Güreşçinin en işine yarayan kısımları ise kasnak ve paça kısmı. Çünkü rakibine karşı uygulayacağı oyunların çoğunu tuttuğu kasnak ve paça üzerinden gerçekleştirir. Yani eğer dikkatli olmayıp paçayı bir kez ele verirse, sırtının da yere gelmesi an meselesi olabilir. Kıspet, Arapça kisvet kelimesinden gelir ve anlamı belden aşağı giyilen giysidir. Her pehlivanın ölçülerine özel olarak özenle dikilen kıspetler, el becerisi gerektiren ince işlemlerle süslenir ve pehlivana teslim edilir. Yeni kıspetlerin derileri giymek için çok sert olduğunda bir hafta sirkeli suya yatırılır. Yumuşayan kıspet artık güreş için karşılaşmalarda giymeye hazırdır. Eski zamanlarda usta pehlivanlar sadece kıspet giymeye layık görülür, hak eden güreşçiler için kıspet giyme törenleri düzenlenirdi. Törenlerde genç pehlivanlar yaşlı pehlivanların ellerini öper, akrabalarının seyrettiği bir gösteri maçı yapar. Ardından ailesi kestiği kurbanla misafirleri ağırlardı. Genç pehlivanlar 2 rekat namaz kılar, pehlivanların piri Hazreti Hamza'nın ruhuna Fatiha okur, besmelenin ardından kasnağı öper, alnına koyar ve önce sağ paçadan başlayarak kıspet giyerlerdi. Günümüzde ise bu tören birebir şekilde devam ettirilmese de pehlivanlar hala her kıspet giydiklerinde dualar okur, kasnağı 3 defa öper, alınlarına götürür ve yine sağ ayakla başlayarak kıspetlerini giyerler. Bizde şöyle bir tabir vardır. Güreşi bilmeyen kıspeti giyerken yorulur. Şimdi bazı sporcular, yeni başlayan sporcular var. Onun giydiği kıspeti ben mesela 10 dakikada giydiği kıspeti ben 1 dakikada giyerim. Çünkü mesela onun böyle giyerken bazı teknikleri var. Tabii o da zamanla olan bir şey. İlk önce sağ ayağım, sonra sol ayağımı giyiyorum kıspetimi. Her zaman sağdan başlarım. Paça bendimi bağlıyorum. Keçe dediğimiz. Normal paçalarımı sıkıyorum ve sahaya giriyoruz. Mesela sahada herkes toplanıyor. Sahaya girerken de mesela genelde ben yapmıyorum ama yapan arkadaşlarım, yapan ustalarım var. Sahayı dokunup göğsüne, sonra dudağına, sonra alnına kayıp selamlıyor. Hem sahaya saygısından hem de topraktan geldik, toprağa gideceğiz edasını veriyor. Yağlı güreşte pehlivanların er meydanına çıkmadan hemen önce yapması gereken önemli bir aşama var. Yağlanma. Müsabakalardan önce yağ kazanlarının başında soluğu alan pehlivanlar, vücutlarında kuru nokta kalmayana dek yağlanırlar. Yağlar hem kazanlara doldurularak hem de yağcılar tarafından pehlivanların üzerlerine dökülerek kullanılır. Eskiden ibriklerle er meydanlarında bekleyen yağcılar, günümüzde de pehlivanların yardımına koşmak için hala meydanlarda görev almakta. Yağ ilk başta vücudumuza, ondan sonra kasnak bölgemize, sonra paçalarımıza, sonra bel kısmımıza ve en sonunda sırtımıza yağlıyoruz. Ve en son olarak da rakibimiz yağlandı mı diye sırtını baştan aşağı yağlanıyoruz ki hani kendi yağımızdan da veriyoruz ona. Hani sırtı yağlanmadıysa da yağlansın edasıyla oluyor.
Sporcu bilmiyor şimdi. Yağlamasını da bilmiyor. Kısmetin içini yağlamamış. Şuralarını yağlamamış. Kıspeti giyerken uğraşıyor. Bir de az da küçükse onu zaten giyene kadar terle şapır şapır akıyor. Zaten kısmetle bir defa güreşmiş oluyor. İkinci rakibi de sağda bekliyor. Bu sefer gidiyor, ikinci rakibine yeniliyor. Yorgunluktan yeniliyor. Pehlivanların vücutlarına sürdüğü bu yağsa ülkemizin topraklarının en köklü ürünlerinden biri olan zeytinyağı. Günümüzde başka yağlar kullanılıyor olsa da genellikle asit oranı daha düşük olduğu için gözü daha az yakan, cilde zarar vermeyen ve güneşten koruyan zeytinyağı daha çok tercih edilir. Gözlerimiz yanıyor. Gözlerimizin o içleri yağla ter karışıyor. Bazen gözlerimiz böyle kapalı güreş yapıyoruz yani. Genelde bize saf yağ verilmesi taraftarıyız. Buradan da bütün güreş severlere duyurulur. Güreş yaparken bize saf yağ verin, suyla karıştırmayın. Güreş sırasında yağın göze kaçması durumundaysa pehlivanın görüş açısı daralır. Güreşi zora sokan bu durumun yaşanmaması içinse bezcilerin yardımıyla pehlivanların gözleri silinir. Başımdan geçen bir olayı anlatayım size. Bu sene Kırkpınar güreşlerine devam ediyorum. Denizli bir arkadaşla güreştim. Benden biraz gençti. Sonuna kadar mücadele ettim. Hatta rakibim bana elensiler falan oradan buradan vurdu birkaç tane. 5 kez aşağı yukarı bez istedim. Hakemden bez istediğiniz zaman rakibin izin vermezse bezi kullanamıyorsunuz. Diyorum ki yani bez alayım diyorum. Yok diyor. O şimdi bende de biraz kesildiğimi falan fark edince ben de biraz dinleneyim diyorum. Alayım biraz 3-5 hani orada bir 10 saniye şöyle bir dinlensem kendime geleceğim. Yok 5 kez ben mesela şey istedim. Yok rakibim izin vermediği için ben ondan mahrum kaldım. O yüzden de yenildim. Pehlivanlar yağlanmanın ardından artık salavatlanma aşaması için er meydanına gelir. Pehlivanı güreşe hazırlayan bu aşamada ilk olarak dualar okunur. Ardından onların motivasyonlarını yükselten övgü, ikaz, öğüt dolu sözler söylenir. Bunu ise yağlı güreşin en önemli aktörlerinden biri olan cazgır gerçekleştirir. Şimdi efendim cazgır pehlivanları maniler söyleyerek seyircilere takdim eden kişi demek. Güzel manilerle, kahramanlık manileriyle seyircilerimizi coşturan kişi demek. Nasıl ki pehlivanda usta çırak ilişkisi varsa bizde de cazgırda da usta çırak ilişkisi vardır. İşte bizim ustalarımız da tarihi Kırkpınar Başcazgırı Şükrü Kayabaş, merhum Fele Mehmet Tura gibi ustalarımızdan öğrendik bu işi. Cazgır olabilmek için Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'ndan lisans almak zorunluluğu var. Bizler de bu lisansımızı alarak cazgır olduk. Cazgır, yağlı güreşin tüm inceliklerini bilen, pehlivanları iyi tanıyan, er meydanına tamamıyla hakim olan bu geleneğin en büyük sembollerinden. Pehlivan! Pehlivan! Bu mesleğin günümüzdeki karşılığına belki sunucu denilebilir ama tek başına sunucu kelimesi ne bu geleneği karşılamakta ne de köklerine büyük bir vefa duygusuyla bağlı olan cazgırlar bu kelimenin kullanılmasını istemekte. Gün oldu Aliço, gün oldu mümin, okyanusta Yusuf, karada Emin. Beklerken katrancıyı Kara Ahmet'im, Pirler hanesinden çıka geldi Kurt Dereli Mehmet'im. Adalı kardeşi Dereli Mehmet, Bekir'imin kazığından koptu kıyamet. Koca Filiz, Nakkaş, Ergeneci, Kara Ahmet, Rabbim selamını, Fatiha'mı onlara ilet. Gür sesli cazgırlar, anlattıkları hikayeler ve mizahi sözlerle er meydanının hem coşkusunu artırır hem de bir birlik oluşmasını sağlar. Pehlivanları kıbleye doğru hizaya sokar ve seyircilere şanları, yetenekleri, unvanlarıyla birlikte tanıtır. Cazgırların anonsuyla birlikte pehlivanlar peşrev çekmeye başlar. Peşrev, pehlivanların güreşten önce ısınmalarını ve morallerinin yükselmesini sağlar. Peşrev, sporcuların belli bir ritmik hareketle ısınmalarını gösterir. Ama peşrevin de çok önemli noktaları vardır. Sporcu yere çöktüğü zaman Allah'a karşı bir kulluk, itikatlık görevini gösterir. Yani topraktan geldik, toprağa gideceğiz hareketlerini temsil eder ve onları gösterir peşrevde. Hem heybetini hem ısınmasını, esas olan Allah'a karşı kulluğunu gösterir. Yani o er meydanında Allah'ın büyüklüğünü,
kendisinin aciz olduğunu ve topraktan gelip toprağa gideceğini bilerek bu sahaya çıktığını gösterir. Pehlivan bir elini kaldırıp gökyüzünü selamlarken, diğer eliyle kısmetine vurup halkı selamlar ve eski pehlivanlara saygı duruşunda bulunmuş olur. 3 ileri 3 geri giden pehlivanlar sol dizleriyle yere çöker, ardından sağ el yere, dize, dudağa ve alnına vurulur. Her peşref çekmemizde ilk başta rakibimizi tokalaşıyoruz. Ondan sonra gidip geldiğimizde rakibimizin paçalarını kontrol ediyoruz. Ve bu bizim için aslında genelde eskiden çok yiğit bir spor olduğu için paçan gevşek, paçanı tekrardan maça gelmeden bağla demek bu. Hem sağ paçayı hem sol paçayı kontrol ettikten sonra omuzlarımızı, bileklerimizi çeviriyoruz. Paça yoklamak, güreşin ne kadar centilmence bir atasporu olduğunun en net göstergesi. Paçalarını gevşek bağlayan rakip uyarılır ki, güreş esnasında paçası açılıp adaletsiz bir şekilde yenilmesin. Peşrevin ardından davul zurna eşliğinde pehlivanlar birbirlerine el ense çeker ve güreş başlar. Pehlivanlar için müzik çok önemli bir ayrıntı. Birçok pehlivan, davul zurnanın olmadığı bir meydana çıkmak dahi istemez. Davul zurna, yorulan ve rehavete kapılan güreşçileri uyarmaya, istek ve cesaretlerini artırmaya yardımcı olur. Er meydanının ruhunu canlandıran, o duygu birliğini sağlayan ve güreşin seyir zevkini yükselten şeydir müzik. Güreş sırasında müthiş bir ritim duygusu oluşmasını sağlayan davul zurna, aynı zamanda seyircilerin meydanda birden fazla güreş yapıldığında onları takip etmesini kolaylaştırır. Güreş eğer heyecanlı bir ritimdeyse, davul zurna da onun ritmiyle hızlanır. Davulun bu şekilde hızlanmasına ise can garbı denmekte. Can garbı sayesinde seyircilerin dikkatini karşılaşmaya vermesi daha da kolaylaşır. Yağlı güreş izleyenler için de çok keyifli ve heyecanlı bir spor. Zeka ve gücün öne çıktığı bu sporda sayısız oyun bulunuyor. Oyunların çeşitliliği izleyicilerin seyir zevkini daha da yükseltiyor. Güreşçinin yeteneği ve stratejisiyle yaptığı başarılı oyunlar ona müsabaka sonunda galibiyeti getirmekte. Galibiyeti göğüslemek isteyen pehlivanlar oyunlara hakim olmak ve başarıyla uygulamak zorunda. Ayakta ve yerde olarak 2 grup oyun tipi olan yağlı güreşin başlıca oyunları ise el ense, tırpan, künde, sarma, kazık, paça, kepçe, boyunduruk, çapraz ve kas kanadı. İlk 5-10 dakika bu adam ne yapıyor? Hani bir karşı karşıya geldiğimizde nasılız mesela? Hani benim ona gücüm yetiyor mu? Mesela ben ilk bir ataklarında kastağını, paçasını tutmaya çalışırım. Baktım elime geliyor, kastaklar elime geliyor. Sonra benim güreşim başlar. Pehlivan müsabakalarda kas gücüne güvenmenin yanı sıra zekası ve öngörü yeteneğiyle de rakibini alt edebilecek oyunları kurar. Yağlı güreş, içinde barındırdığı teknik ve stratejiyle sadece beden kuvvetine dayanan bir spor olmakla kalmayıp, tıpkı bir satranç gibi bir sonraki hamlenin düşünülerek ve en ince ayrıntısına kadar hesaplanarak yapılması gereken bir spor. Yağlı güreş yetenek işidir, zeki işidir. Zekası yerinde olması lazım, zekasını kullanması lazım bu güreşi yapabilmesi için. Teknikleri, uygulamasını, zamanını, yöntemini, her şeyini kendi zekasıyla yönlendirmesi lazım. Vücut, omuzlar, kale, kafa da bayraktır. Kaleyi almak için bayrağı ele geçirmen lazım. O yüzden bayrak sendeyse vücudu, kaleyi istediğin gibi fethedebilirsin yani. Benim için mesela böyle ben durağan güreşçi değilim. Mesela hep güreş arayan, sürekli atak yapabilen, işte maçın başından sonuna kadar asla geri adım atmayan. Bazen nabzı çok yükseğe atıyorum, bazen hani Allah gitti falan oluyor mesela. Öyle güreşim benim yani pek muallakta olmuyor. Kendi güreş stilimi sevmiyorum ama böyle güreş yapıyorum yani. Kişisinden kişisine göre ayrılıyor. Benim mesela rakiplerim var. Mesela bazı rakibim var hiçbir şey yapmıyor mesela. Önümde duruyor. Benim bütün ataklarımı kesiyor mesela. Bazısı var. Ben 1 gidiyorum adam bana 3 geliyor mesela. Hani öyle insanlar da oluyor yani. Öyle rakiplerim de var. Çok farklı stillerde güreş yapan arkadaşlarım var yani. Yağlı güreşte teknik oyunları başarıyla sergilemek kadar onları kurallara uygun bir şekilde uygulamak da çok önemli. Hatalı veya yasaklı oyun yapmaları durumunda pehlivanlar her sporda olduğu gibi yağlı güreşte de cezalandırılmakta. Bu süreci kontrol edenlerse
hakemler. Meydan hakemi var, kule hakemi var, cetvel hakemi var. Aynı zamanda gözlemci hakemler var. Meydan hakemlerimiz meydandaki güreşi yönetmekle yükümlüdür. Oradaki en ufacık faul olsun, yanlış hareket olsun, sporcunun birbirine yapacağı sportmenlik dışı hareketlerde meydan hakemimiz müdahale ederek güreşi en uygun şekilde yönetmesini sağlıyor. Tabii bunu da iştiyaklı şekilde kule hakemiyle koordineli şekilde sağlıyorlar. Güreşlerde bir sıkıntı yaşadığımız takdirde kule hakemleri güreşin idaresini ve kontrolünü sağlıyor. Yasaklı oyun uygulayan, kurallara uymayan, şike yapan, ciddi güreş yapmayan, rakibiyle tartışan, hakem uyarılarını dinlemeyenlerin yanı sıra hakeme, rakibe ve seyircilere hakaret eden veya el kol hareketi yapan güreşçiler de ihtar alır ya da cezalandırılır. İhtarı gerektiren durumlar güreşçinin pasif olmasıdır. Mesela birisi çalışıyordur, diğeri kaçıyordur sürekli, saha dışına çıkıyordur. Bu şekilde uyarı gelir. Sürekli yere yatıyor olabilir çalışmadan. Bu şekilde uyarılar olur, daha sonrasında ihtar gelir. Sonra güreşirken ısırmak gibi veya tek boyundan tutmak gibi bazı kurallarımız var. Puanlama esnasında olsun, normal güreş süresinde olsun tek boyundan şu şekilde mesela çene altı diyoruz. Buradan boğazından tutarak çekmek yoktur. Bunlar faul. Uyarıyı verip çekmiyorsa sarı kart. Daha da hala ikazımıza uymuyorsa kırmızı kartla diskalifiye edebiliriz. Kırmızı kartı alanlar bir hafta cezalı, diğer bir hafta boyunca güreşe giremezler. Çok fazla da bu şekilde faul yapan olmuyor genelde ama uyarı yapıyoruz. Sonuçta bu bir spordur. Nabız yükseliyor. Herkes kazanmak için bir şeyler yapıyor. İstemeden de faul yapabiliyor. Olabiliyor yani. Yağlı güreşte serbest güreşten farklı kurallar uygulanır. Örneğin pehlivanın mağlubiyeti anlamına gelen göbeği yıldızları görmek diye bir deyim vardır. Bu da demek oluyor ki güreş esnasında taraflardan birinin göbeği gökyüzüne döndüğünde o pehlivan yenik sayılır. Bazı kurallar da var. Sırtı yere gelmese bile göbeği güneş gördü deriz, biz o tabirle yaparız. Bu takım böyle yenişler de söz konusu. Belli sürede, 40 dakikalık sürede yenişemeyen pehlivanlar puanlamaya giderler. Puanlamayı cetvel hakeminin, kule hakeminin önünde yaparız. Yine düdüğümüzle başlar, düdüğümüzle biter. Her boyun süresi işte küçük boydan 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika. Baş pehlivanlar 40 dakika güreşiyor. 40 dakika içerisinde yeniş olmazsa puanlamaya gidiliyor ve puanlamada altın puanı alan sporcu galip oluyor. Serbest güreşteki gibi tuş olmanın dışında yağlı güreşte iki dirseğin yere değmesi gibi durumlarda da pehlivan yenilmiş sayılır. Pehlivan rakibini kucağa alıp ayaklarını yerden keserek en az 3 adım taşıdığında, rakibi pes ettirdiğinde ve bir dirseği yerdeyken diğerine payanda yaptırdığı durumlarda da galip sayılır. Pehlivanlardan birinin kısmetinin çıkması ya da yırtılması durumunda da o pehlivan yenik sayılır ve karşılaşma biter. Kısmet yırtıldığı zaman 5 dakika içerisinde diyorlar kısmetini bul. Pehlivan da orada tabii ki öyle bir şeye giriyor ki o kısmeti çıkartacak, paçalarını çözecek ve birinden kısmet bulacak. Bizim camiamızda da bir Aydın diye bir güreşçi var. Deli Aydın diyorlar. Aydın Halimoğlu'yla güreşiyorum. Bana saldırıyor. Benim canımı alacak. Ben ne yapayım dedim ya. Bundan dedim kurtulmam lazım dedim. Yani bir şekilde dedim saldırıyor bana sıcak böyle. Yoldan gelmişim bir de. Benim canımı alacak. Neyse altına düştüm böyle. Baktım kısmetin şurasında yırtık var. Şöyle tuttum kısmeti yırttım. Bilerek yırttım. Ne yapayım dedim. Bundan dedim kurtulayım. Aydın abiye dediler ki kısmeti dediler değiştir gel. İşte 5 dakika sürem var. Neyse ben gidince hakeme dedim ki 5 dakikayı başlat dedim. Neyse 5 dakikayı başlattı. Ben kaç dakika kaldı hocam falan. 1 dakika 2 dakika derken süre bitti dedi. Süre bitince ben hemen gittim şeye oturdum böyle. Ama dedim içimden de böyle şey geçiyor. Şimdi dedim Aydın abi gelir dedim sahaya beni arar dedim. Bir de dedim hani bazen oluyor ya güreşin falan derler diye. Saklandım bir de böyle. Beni dedim görmesinler dedim. Neyse Aydın abi geldi sahaya falan böyle. Kule hakemleri var ya yukarıda. İşte geldim falan diyor. Ona Aydın abiye diyorlar ki oradan uzaktan. Süren doldu bitti diyor yani. Güreşemezsin. Aydın abi şeyi sallıyor. Kuleyi sallıyor beni güreştirin diye. Ben dedim vallahi güreşmem dedim. 5 dakika doldur ben güreşmem dedim. Böyle bir anımız oldu yani. Çeyrek final maçım benim tam dönüm noktasıydı. Ben çeyrek final maçımda böyle hani bütün kulelerin işte kule hakemleriyle böyle git gel oldu. İlk önce çocuğun eli kaldırıldı. Ondan sonra benim elim kaldırıldı falan böyle çok absürt bir durum oldu. Kule hakemleriyle kendi meydan hakem arasında bir bağ kopukluğu oldu. O yüzden hakem puanlamayı çaldığında ilk önce benim rakibimin eli kalktı.
Ondan sonra kul hakemi dedi ki hayır dedi, o yenmedi. Öteki yendi. Onun elini kaldıracaksın dedi. Sonra benim elim kalktı mesela. Hani çok farklı oldu benim için Edirne o zaman. Ben mesela hiç hayalimde madalya almak yoktu. Ama Allah bana madalya nasip etti. Karşılaşmalarda galip gelen güreşçilere organizasyonların ve ağaların desteğiyle önceden belirlenmiş ödüller verilmekte. Bu ödüller turnuvaların büyüklüklerine göre değişiklik gösterir. Yağlı güreş organizasyonlarının federasyonun belirlemiş olduğu ödül yönetmeliği var. O ödül yönetmeliğinde dereceye gelen sporculara federasyonun ve belediyenin belirlemiş olduğu ödüller sporculara dağıtılıyor. Eskiden bu yönetmelik belli bir statüye göre yapılmıyordu. Belli bir yönetmelik yoktu. Ödüller belli değildi. O günkü güreşin büyüklüğüne, katılanın, ağanın vereceği ödüle göre değişiyordu. İşte koyun olabiliyor, koç olabiliyor, büyük inek olabiliyordu. Bu tarz şeyler olabiliyordu ama şimdi federasyon kurulduğu için bunlar federasyonun çatısı altında yürürlüğe girdi. Farzı misal söylüyorum, A grubunun birincisine şu fiyat, ikincisine şu fiyat, üçüncüsüne şu fiyat diye çocuklarımızı gönüllendiriyorlar. Her boyda ilk 8'e girenlere ödül veriliyor şu anda. Yani bütün çocuklar ödül almış oluyor. Yani tabii ki şu anda federasyon başkanımız da bu çocukların kısmetlerini de karşılıyor. İbrahim Bey sağ olsun. Bu tarz şeylerle yağlı güreşe destek veriyoruz. Bu ödüllerin en değerlisi ise tüm rakiplerini alt edip baş pehlivan olan güreşçiye verilen Altın Kemer Ödülü. Bizim için en güzel statü Kırkpınar. Kırkpınar'da dereceler çok önemli. Şu an lig güreşleri çıktı. Lig güreşlerinin 2 tanesinde derece yaptım, bir tanesinde derece yapmadım. Kırkpınar'da da nasip olmadı. Kırkpınar'da da yenildik. Kendi arkadaşlarımız burada derece yaptı. Ama yani bizim için madalya Kırkpınar yani. Diğer türlü lig güreşlerinde falan hani genelde zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde hani yağlı güreşçiysen Kırkpınar'da o madalyaya bakıyorlar. Diğer türlü pek hani önemsenmiyor diğer civarlarda aldığı madalyalar falan. Fakat bu kemerin kalıcı sahibi olabilmek için güreşçinin tam 3 yıl üst üste baş pehlivan olması gerekiyor. Yani yağlı güreşin şampiyonluk simgesi olan bu değerli kemerin ebedi sahibi olabilmek hiç de kolay değil. 1400 gram ağırlığında 22 ayar altından oluşan kemerin ortasında meşhur pehlivanlarımız Kurtdereli Mehmet Pehlivan ve Adalı Halil Pehlivan'ın kabartmaları, sağ ve sol taraflarında ise ay yıldız motifleri bulunmakta. Altın kemer bizim için minikten başa kadar bütün insanların yani bütün güreşçilerin, yağlı güreşçilerin hayalini kurduğu, onunla uyuyup onunla kalktığı bir hani hayal. Yani çok bedeli var. Yani o bedel ödenli denilip o kemer alınıyorsa onun için anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor zaten. Çok farklı bir duygu. İnşallah bize de nasip olur. İsteyen herkese nasip olur. Türk geleneğinde spor, ahlak ve terbiye ile her zaman bir bütün olarak görüldü. Ahlak ve terbiye ise yağlı güreş gibi geleneklere böylesine sıkı sıkıya bağlı bir spor için çok köklü erdemler. Öyle ki yağlı güreş geleneğinde güreş yapan her sporcuya pehlivan sıfatı layık görülmez. Pehlivan, kültürümüzde sadece güreşçiyi değil, mert, yardımsever, hoşgörülü ve sözüne güvenilir bir kimseyi tanımlamak için de kullanılır. Her şeyden fedakarlık ediyorsun. Kendi gezmenden, arkadaş çevrenden, sosyal hayatından, ailenden, yani kendi arkadaşlarından, bütün sosyal aktiviten yok. Sadece yemeğin, sporun, yanında hocalarım, arkadaşlarım. Sadece onlar var. Bazen kafeye bile çıkıp kahve bile içemiyorsun. Kendini düşünüyorsun. Acaba üşütür müyüm? Acaba hasta olur muyum? Yani bana bir şey dokunur mu diye. Çünkü belirli bir şey hedeflemek istiyorsun ve onun için ömrünü adıyorsun yani. Bazı insanlar, bazı ustalarımız var. Ailesinden uzak kalıyor. Eşinden, çoluğundan, çocuğundan uzak kalıyor. Hani diyor mesela beni diyor arayıp sormayın diyor. Ben hani kemer alacağım diyor mesela. Ustadan çırağa aktarılan ata yadigarı bir spor. Hatta sadece bir spordan da ibaret değil. Rakibe düşman gözüyle bakmadan yeri geldiğinde yardım ettiğimiz, karşılıklı iyi niyetlerin suistimal edilmediği bir spor. Bu ahlaklı rekabet düsturuyla bir kültür mirasıdır yağlı güreş. Bize ait olan bir şeye sahip çıkılmasını istiyoruz. Çocuklarımızın bu sporu yapmasını istiyoruz ki çırak usta ilişkisiyle büyüyüp geleneklerine, göreneklerine, bayrağına, vatanına, milletine, dinine bağımlı evlatlar olarak ayrıca Türk gibi güçlü sözünü yerine getirerek sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz. UNESCO bunu dünya mirasları arasına alıyor. Biz daha çok sahip çıkmamız gerekiyor.
Pehlivan terbiyesiyle yetişen güreşçiler eline, beline, diline sahip olan yiğitler demekti. Bu alanda yetenekli olan her sporcu güreşçi olabilir ama pehlivan olmak maharet isterdi. Maharet, yendiği rakibini yerden kaldırıp sırtını sıvazlayıp helallik isteyebilmekteydi. Bu alçak gönüllülüğü, hoşgörüyü taşımalıydı pehlivan. Öylesine derin ve köklü bir spor geleneğine sahip olmak kültürümüz için büyük bir şans. Terbiyesi, ahlakı, geleneğiyle öne çıkan bu değerli atasporu, güçlü, yetenekli, dürüst, zeki ve mert pehlivanlar sayesinde başarıyla nesilden nesile kültür mozaiğimizin bir taşı olarak aktarılacak. 300 minareden ezan sesleri midir gelen? 40 davulun sesi midir? Yoksa Hoca Yusuf mudur gelen? Var meydanları kaynıyor. Adana mıdır evlenen? Hey! Bir hariço, Adana, Kurtdereli, uyuyor musun? Er meydanında kıran kırana güreş var. Duymuyor musun? Sağlıcakla bakın efendim.